Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş. 2019 yılının ilk videosuyla tekrar birlikteyiz. Bu vesileyle 2019 yılı herkes için sağlıklı, huzurlu ve mutlu geçmesini diliyorum. Şimdi daha önce PRP'den bahsetmiştik, Pirşat tedavisinden. İşte sertleşme bozukluğunda, Peyronie'de, penis büyütmede bunu kullanıyorduk. Bir de son zamanlarda SVF yani stoma vasküler fraksiyon ya da yağ dokusu kaynaklı yenileyici hücre tedavisi ya da halk tarafından bilinen kök hücre tedavisinden bahsetmiştim. Sertleşme bozukluğunda ve Peyronie'de. Bunların ikisi arasındaki farklarla ilgili birkaç abonemiz, birkaç arkadaşımız farklarınızı anlatır mısınız dedi. Gerçekten benim aklıma gelmemişti. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli farkları var ikisinin arasında. Kısaca bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi şuraya sol tarafta PRP, sağ tarafta kök hücreyi göreceksiniz. Şimdi 3 tane önemli farklılıkları var. Birçok var ama tek tek inceleyeceğiz. Şimdi PRP kandan aldığımız trombositleri aktive ederek penis içerisine enjekte etme şeklinde uygulanıyor. Hedef damarsal yani yeni damarsal oluşum, anjiyogenez dediğimiz şey. Kök hücre ise yağdan ya da kemik iliğinden yapılıyor. Oradan elde ettiğimiz hücreler öncü hücreler ve bunlar tüm penisteki iskeleti yani tüm yapı üzerine etkili oluyor. Şimdi bunu anlamak için iki tane şema getireceğim. Şimdi yapılması şöyle, PRP ve Pirşat'ta daha önce anlatmıştım, hızlı geçeceğim. Kan alıyoruz. Yaklaşık 8 ila 10 dakika arasında kanı santrifüje ediyoruz. Şurada incecik bir trombosit tabakası oluşuyordu. Bunu alıyoruz. Bu trombositleri yani pıhtılaşma hücrelerini aktive ediyoruz. Daha sonra da penis içine veriyoruz. Bu süre yaklaşık yarım saat sürüyor. Yarım saat 40 dakika kadar sürüyor. Kök hücre tedavisi için biraz daha detaylı bir tedavi. Önce yağ elde ediyoruz. Genelde erkeklerde yan taraftan ya da göbek kısmından yağı elde ediyoruz. Bu işlem yaklaşık yarım saat sürüyor. Ondan sonra bunları özel enzimatik reaksiyondan geçiriyoruz. Bu işlem yaklaşık 2-2,5 saat sürüyor. Sonuçta bu hücreleri elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz hücreleri penis içerisine enjekte ediyoruz. Bu işlemin toplam süresi yaklaşık 4 saat kadar sürüyor. Şimdi buradaki amacımız ne? İkisinin arasındaki temel bir fark var. Hemen anlatmaya çalışayım. Umarım anlatabilirim. Çünkü anlatması da zor bir konu. Şimdi PRP'de yani Pirşat'ta hedefimiz kandaki trombosit dediğimiz pıhtılaşma hücrelerini almak. Niye pıhtılaşma hücrelerini alıyoruz? Şöyle anlatayım. Biz bir yerimiz kesildiği zaman oraya pıhtılaşma hücreleri gidiyor ve orada iki tane görev yapıyor. Birincisi orada kanama varsa hemen bu kanamayı durdurmaya çalışıyor. İkincisi ise kanamayı durdurduktan sonra bir takım faktörler salgılıyor. Bu bir takım sinyaller gönderiyor ve o bölgedeki kasların, damarların, mevcut kasların, mevcut damarların ve mevcut sinirlerin onarılmasını sağlıyor. Yani kesik onarılıyor. Orada kan damarları, damarlar, sinirler ve kaslar onarılıyor. PRP'de Pirşat'taki amacımız bu. Trombositleri alıp bunları aktif ederek penisin içine enjekte ettiğimiz zaman oradaki hücrelerin kendi kendini onarmasını sağlıyoruz. Kök hücrede durum ya da SVF'de durum tamamen farklı. Burada bir hücrelerin kendi hücrelerimizi onarmaya çalışmıyoruz. Bu hücreleri yani işte yağ kaynaklı öncü hücreleri, kas öncü hücrelerini, damar öncü hücrelerini penisin içerisine enjekte ediyoruz. Yani burada aslında bir onarılma değil de rejenerasyon dediğimiz yenilenme durumu var. PRP'de trombositlerden kaynaklanan sinyaller kendi hücrelerimizi, mevcut olan hücrelerimizi onarırken burada aslında yeni hücreleri içeri veriyoruz. Bunlar yenilenme sağlıyor. İkisi arasındaki temel fark bu. Onun için birbirinden oldukça farklı tedaviler. Peki PRP nasıl uygulanıyor? En az 3 seans yapılması öneriyor. 1 ila 3 ay arayla, öyle her gün üst üste ya da haftada bir şekilde değil, 1 ila 3 ay arayla. Bazen 1 yapıyorlar, bazı yerlerde 2, bazı yerlerde 3 yapıyorlar. Bu hastanın şiddetine göre de değişir. Kök hücre şu anda tek seans uygulanıyor. PRP'nin, Pirşat'ın etkisi yaklaşık 1 ila 2 ay içerisinde, 4 ila 8 hafta dönüyor. Biz yani yapıyoruz, sonra kontrol ediyoruz. Kök hücrenin tedavisinde ise
SVF tedavisinde ise 6 ila 12 ay bekleme süremiz var. Ama genellikle 6 ay içerisinde sonuçlarını alabiliyoruz. Genellikle PRP, PSHAT şok dalgası ile birlikte yapılıyor. Yani şok dalgasına ek olarak yapılıyor. Kök hücre ise tek başına yapılabilir ama sonrasında şok dalgası yaparsak buradaki kök hücreleri daha çabuk uyaracağımız için sonucu daha erken alabiliriz deniyor. Biz de o şekilde zaten yapıyoruz. PRP tedavisi, PSHAT tedavisi şok dalgası ile birlikte daha çok hafif orta şikayeti olan, sertleşme bozukluğu şikayeti olan hastalara uygularken kök hücre ve şok dalga tedavisini, daha sonraki şok dalga tedavisini daha çok orta ve ciddi derecede şikayeti olan hastalara uyguluyoruz. Dolayısıyla ikisinin arasındaki temel farklar bunlar. Umarım anlatabilmişimdir. Zor bir konu ama tabi buradan anlayacağımız gibi kök hücre tedavisi, SVF tedavisi, PRP ve PSHAT tedavisinden çok daha üstün ve çok daha yeni bir tedavi. Teşekkür ederim.